Şimdi gördüğünüz tüm balıklar Türkiye'deki sularda tutuldu. Bu videoyu izledikten sonra siz de bu balıkları kolayca tutabilirsiniz. Peki nasıl? Merhabalar, Sihirli Olta'dan ben Erhan. Balık tutuyorum ama büyük balık tutmak çok zor diye düşünebilirsin. Bu videoda göstereceğimiz tekniklerle ve yöntemlerle tekneniz olsun veya olmasın bu balıkları tutmak artık hayal olmayacak. Öncelikle nedir bu jigging? Hiç bilmeyenler için jigging metal veya silikondan yapılmış suda batan ağır yemlerle yapılan balık avcılığı yöntemidir. Tüm dünyada etkili bir yöntem olarak bilinir ve sularımızda da lahos, trança, akya, züber gibi balıkların avcılığında uygulanan en etkili yöntemdir. Speed jig, Türkçe adıyla hızlı, slow jig, Türkçe adıyla yavaş anlamına gelmektedir. Sizlere gerekli olabilecek teknik detayları ve doğru ekipman seçimi için gerekli tüm bilgileri tek başlık altında derledik. Son yıllarda kullanımı artan bu yöntem, ülke sularımızda da oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Akdeniz ve Ege bölgelerinde verim alınan jigging ya da slow jigging av yöntemleriyle balık tutmak isteyen tüm balıkçılarımıza kısa bir rehber hazırladık. Konunun derinliklerine girecek olursak, ilk olarak jigging ya da slow jigging nedir? Daha önce belirttiğimiz gibi her iki disiplinde de tekneden ağır ve batan yemlerle dikey olarak yapılan bir derin su avı tekniğidir. Buradaki dikey sözcüğü suya yemin dik olarak düşmesi anlamına gelir. Genel olarak jigging, kamış darbeleriyle ağır metal ve silikon yemlerin tekneden dibe batırılarak aşağı ve yukarı hareket ettirilmesine sağlayarak yapılır. Yalpalama ve zıplatma hareketleriyle yapılan bu yöntem aslında parlak metal yemlere yaralı balık taklidi izlenim verir diyebiliriz. Avcı balıklar yaralı balığı affetmez arkadaşlar. Kolay yem her zaman cazip gelir. Türkçesiyle de bu jigging kelimesi dilimize İngilizceden girmiş bir kelimedir ve zıplatma anlamına gelir. Aşağı yukarı kamış darbeleri sayesinde zıplayan yem tekrar dibe düşerken yalpalama yaparak hareket eder ve balıkların dikkatini çeker. Jig avında balık genellikle dipte yakalanır. Uzun ve zorlu mücadele sonucunda tekneye alınır. Tabi alamayan arkadaşlar da olabilir. Yüzeye yakın avcılığı mümkün balıklar da var. Örneğin bazı dönemlerde yazılı orkinos, kuzu gibi balıklar bu yöntemlerle yüzeyde avlanabilir. Jigging ve slow jigging yöntemleri temelinde her iki teknik de jig yem kullanılarak yapılan avlar olsa da yem seçimi, takımlar ve aksiyonlarda farklılıklar vardır. Dışarıdan bakıldığında aynı görünen takımlar işlevsellik olarak tamamen farklıdır. Bunun sonucu olarak hedef balıklar da farklılaşır. Lahos, orfoz gibi balıklar daha slow aksiyonları tercih ederken kuzu yani amberjack gibi balıklar daha hızlı aksiyonlara tepki verir. Türkiye meralarında her iki yöntem de bu sebeple etkilidir. Yani balığa çıkmadan önce bölgedeki hedef balıklarınıza göre tekniği seçmeli ve yanınıza doğru ekipmanları almalısınız. Her iki tekniğin de aksiyon farklılıkları vardır. Jigging yöntemindeki en belirgin fark, daha sert kamışlar kullanılarak hızlı ve agresif kamış darbeleriyle jig yemin suda hızlı ve keskin hareketler yapmasını sağlamak. Jig yemleri hızlı battığı için yukarı yönlü aksiyon yaptığınızda yem hızlı bir şekilde geri düşer. Jig yemin hareketsiz kalmaması için de hareketin sürekli olarak devamını gerekir. Slow jigging daha esnek kamışlar kullanılarak daha yavaş salınan ve akıcı kamış hareketleriyle jiggin suda daha doğal ve cazip hareketler yapması sağlanır. Slow jig yemleri daha yavaş düştüğü için aksiyon aralıkları yavaş ve sakin hareketlere uygundur. Jig kamışlarının aksine slow jig kamışları daha yavaş topladığı için tekrar aksiyon verme aralıkları da geniştir. Tabii ki jigging ve slow jigging yemleri arasında da farklılıklar bulunmaktadır. Mesela jig yemlerinde slim, ince uzun yapıda hızlı batmaya elverişli jigler tercih edilir. Özellikle sığ sularda, akıntının az olduğu bölgelerde, semi-long denilen orta uzunlukta ve hafif toplu jiglerde kullanılabilir. Örneğin semi-long jig yemleri, slim ya da slow jig yemlerimizin tam arasında orta ve hafif genişte jigler diyebiliriz. Her iki disiplinde de joker olarak kullanıma uygundur. Jigging avlarında, sığ sularda yemin
daha yavaş batmasını istediğimizde ya da slow jigging avlarında akıntı yüksekse ve yemin daha hızlı batması isteniyorsa tercih edilebilir. Slow jig yemlerinde ise kısa ve geniş yapıda daha yavaş batan jigler tercih edilebilir. Mesela elimdeki görmüş olduğunuz örnekteki gibi. Özellikle derin sularda ve akıntının çok olduğu bölgelerde yemin daha hızlı batması için semi-long jig yemler tercih edebiliriz. Yapacağımız avlar da derinlikte önemli bir kıstas olduğu için yemleri de buna göre seçmemiz gerekiyor. Yem seçimi akıntıya ya da havanın durumuna göre değişiklik gösterir. Bu sebeple jig avlarında hangi derinliğe göre kaç gram jig kullanılmalı sorusunun net bir cevabı yok. Ama buna kullanıcı deneyimlerinden faydalanarak bir oran verebiliriz. Bu seçim avınızın ne kadar verimli geçeceğinin de anahtarıdır. Yanlış seçimler denizde boşa vakit kaybetmenize neden olabilir. Ağırlık seçiminde derinliğin ortalama %50 fazlasını benimseyebiliriz. Örneğin 100 metre derinlikte 150 gram ağırlığında yem seçilmeli ama başta da belirttiğimiz gibi bu akıntı ve sürüklenme durumuna göre de değişiklik gösterebilir. Akıntının fazla olduğu yerlerde yemin dibe batmasını sağlamak için daha ağır yemler kullanabiliriz. Yine bir örneklendirme yapalım. 80 metre derinlik varsa 120 gram jig kullanabiliriz. Bu 100 gram da olabilir, 150 gram da olabilir. Bunun net değerlendirmesini teknede av yaparken yemimizin dibe batma hızına göre kendimiz belirleyebiliriz. Yeme daha hızlı aksiyon verebilmek için daha sert ve hızlı kamışlar ile daha güçlü ve hızlı makineler kullanılır. Özellikle 1.50-1.80 uzunluğundaki kamışlar bu yöntem için daha uygun. Jig kamışları yeme kısa ama sık aralıklarla aksiyon verildiği için daha güçlü, sert ve hızlı tasarlanır. Slow jig kamışlarına kıyasla daha kısa olur. Makine olarak bir turda 100 santim üzeri sarım yapılan makineler tercih edilmeli. Slow jigging'de ise daha yavaş ve esnek kamışlar, daha küçük, hassas ve yumuşak sarımlı makineler kullanılır. Özellikle 1.80 ile 2.10 arası kamışlar bu yöntem için uygun. Slow jig kamışları kendiliğinden yeterli aksiyon yeteneğine sahip ve yeme aksiyon verirken aşağıdan yukarıya daha uzun aralıklarla ve yavaş aksiyon verildiği için jig kamışına kıyasla daha uzun boyda tasarlanır. Disiplin gereği bir turda 80-90 santim arası saran daha düşük sarımlı makineler kullanılmalıdır. Ama özellikle taşlık bölgelerde balığın taşa girmesine karşı hızlı hareket edebilmek adına veya derin sularda yemin ya da balığın yukarı alınmasını kolaylaştırmak adına jig avlarında olduğu gibi hızlı makineler tercih ediliyor. Artık kamışların hemen hemen hepsinde ne için üretildiği belirtildiği için kamış seçimi oldukça kolay. Siz sadece hangi disipline avlanmak istediğinize karar vermelisiniz. Öncelikle güçlü makinemiz olmalı. Çünkü jig avlarında ağır jigler kullanılır ve bu jigler derine indikçe daha fazla su tuttuğu için makineye fazla baskı uygulanır. Sürekli tekrar eden baskılara dayanabilmesi için ve mücadeleci balıklara karşı etkili olabilmesi adına dayanıklı makineler kullanılmaktadır. Makinenin gövde malzemesi ve dişli yapısı bu baskılara dayanabilecek dirençli olmalıdır. Özellikle SW yani Saltwater serisi offshore yani açık deniz avcılığı için geliştirilen güçlü olta makineleri tercih edilmelidir. Biraz önce derinliğin öneminden bahsetmiştim. İstediğimiz derinliğe inebilmemiz için makinamızın misine kapasitesi nasıl olmalıdır? Makineniz kullanacağınız yemlere, avlanacağınız derinliğe ve hedef balığınıza göre seçtiğiniz ipinizi depolayacak yeterli kapasitede olmalıdır. Bu noktada tam ölçü veremeyiz ama balıkla olan mücadeleyi de göz önünde bulundurursak avlanılacak derinlikte en az %50 daha uzun ip kapasitesine ihtiyaç duyacaksınız. Kullanacağınız kamışın üzerinde belirtilen maksimum ip kalınlığı değerlerini göz önünde bulundurarak makaranın kullanacağımız kalınlıktaki ipi avlanılacak derinlikte en az %50 fazla olması gerekir. Örneğin 0.26 mm kalınlıkta ip ile 200 metre derinlikte av yapacaksanız makineniz 300 metre ve 0.26 mm ip alacak kapasitede olmalı. Genel olarak tekne avlarında olduğu gibi jig avı da uzun süreli ve yorucu bir avlanma disiplinidir. Bu nedenle elinizde rahatça kavrayacağınız ebatta gövde ya da kol topuzu kullanımı konforu için tercih edilebilir. Çıkrık makine ile spin makine farklı iki makine tipi olarak bu teknikte karşımıza çıkar. Biri kamışın üzerinde ters duran bir sistemken kamışın yüzükleri üst kısma bakar, makine üst kısmında kalır. Spin olan aşağı doğru duran bir sisteme sahipken şu şekilde
kamışımızın yüzükleri alt kısma bakar, makine alt kısmında durur. Çıkrık makineler dişliler üzerinde minimum baskı alarak daha fazla tork elde edilen bir sisteme sahip. Jig avlarında sürekli ve hızlı aksiyonlar verildiği için kamış el ile sıkı kavranmalı. Bu yüzden spin makineler jig avlarında kavrama açısından biraz daha avantajlı olabilir. Spin makinelerle hızlı aksiyon verirken kamış hızını makine ile yakalamak için daha kolay senkronize olabilirsiniz. Ayrıca jig kamışları sert yapıda olduklarından balığı baskılama ve kaldırma anında kamışın gücünden faydalandığınız için makinenize uygulanacak baskıyı da dağıtabilirsiniz. Balığı kamış ile kaldırdığınızda oluşacak ip boşluğunu spin makine ile kolayca toplayabilirsiniz. Ayrıca yukarı yönlü aksiyonu tamamladıktan sonra yemi aşağı istediğiniz noktaya hızlı indirmeniz gerekir. Bu durumda spin makinenin telini açarak yemin serbestçe ve hızla düşüşünü sağlayabilirsiniz. Sonuç olarak hızlı aksiyon seven dikey jig avları için daha çok hızlı sarıma sahip spin makinelerini tercih edebiliriz. Sarım hızı bir turda makinenizin ne kadar sardığına tekabül eden değerdir. Örnek verecek olursak bir turda 100 santim ve üzerinde değer sarım hızı makinenizin hızlı sarım bir makine olduğunu gösterir. Peki slow jig avında hangi makineyi seçmeliyim? Çıkrık makine mi? Spin makine mi? Slow jig avlarında kamışınız esnek olduğu için balığı kamış ile baskılamak zordur. Bu durumda tork gücü yüksek çıkrık makinelerden faydalanmak en doğru seçim olabilir. Bu sebeple genellikle slow jig kamışlarında tetikli makine yatağı bulunur. Yani bu kamışlar çıkrık makineler için üretilir. Jig kamışlarının aksine slow jig kamışları esnek yapıda olduklarından mücadele durumlarında ya da balığı baskılamada yük büyük oranda makineye kalır. Tüm yük makinede olduğu için ortadan makara sistemli çıkrık tipi makineler daha dayanıklı olurlar. Sonuç olarak çıkrık makine seçimi slow aksiyon avlarda daha etkili ve konforludur. Ancak spin makinelerde de bu av tipinde tercih edilir ve bunun yanında slow aksiyon veren kamışlar da kullanılabilir. İki teknik kıyaslandığında jigging ve slow jigging tekniklerinin bazı avantajları vardır. Jigging tekniğinin avantajına bakacak olursak öncelikle canlı yem bulmak her zaman mümkün olmuyor. Ayrıca daha uğraştırıcı olabilir. Bu yöntem ile canlı veya ölü yem kullanmadan rahatlıkla büyük balıklar avlayabilirsiniz. Bu slow veya speed her iki yöntem için de geçerli bir avantajdır. Hızlı hareketlerle daha geniş bir su alanı tarayabilirsiniz. İstenilen derinlikte hızlı aksiyonlarla orta su balıklarının dikkatini çekmek de daha kolay olacaktır. Özellikle orta su avlarında hızlı hareketlerle pelajik balıkları yani orta su ya da yüzeye yakın gezinen orkinos ve benzeri balıkların avlarında çok daha etkili olabilir. Güçlü sert kamış ve güçlü hızlı makine sayesinde balık tekneye daha çabuk çekilebilir. Derin ve akıntılı sularda yemin dibe batması daha da kolay olabilir. Slow jigging avının avantajları ise daha az aksiyon gerektirdiği ve daha yavaş hareketler yapıldığı için oldukça az yorucudur. Genel olarak sakin bir avlanma yöntemidir. Taş dibinde kümelenen ve daha sakin hareketlere sahip balıklarda daha etkili olabilir. Yavaş salınan yem dipte daha uzun süreli taramalar sağlar. Hedefinizde dipte ağır hareketler yapan balıklar varsa en avantajlı yöntemlerden bir tanesidir. Jigging avının dezavantajları sık ve hızlı kamış darbeleri ile yemin dikkat çekmesi ve yeme hareketli aksiyon kazandırmak için yorucu ve hızlı bir av temposu gerektirir. Yem çabuk battığı için dip avlarında yemi tabandan yukarıda balıkların gezindiği alanlarda tutmak daha zordur. Slow jigging avının dezavantajları ise her şeyden önce daha fazla sabır gerektirir. Daha yavaş hareket eden ve yavaş düşen jigler kullanıldığı için gerek aşağı düşen yemin yavaşlığı, gerekse aşağı yukarı taramaların araları daha uzun olduğundan jig avlarına nazaran biraz daha sabır gerektirir. Bu iki yöntem de tekneden dikey olarak yapılır. Olta ve yem dışında birçok faktörde avcılığınızı etkiler. Bir tekneniz yoksa sularımızda size rehberlik edecek birçok av tur teknesi mevcut. Bu noktada size doğru yerde doğru kişilerle avlanmanız için yönlendirme yapabiliriz. Kendinize bir tekne edinmeden önce profesyonel balıkçılar ile tura çıkıp deneyim sahibi olmanızı ve ondan sonra kendinize tekne seçiminizi
yapmanızı tavsiye ederiz. Tavsiye için bize Instagram'dan DM atmanız yeterli olacaktır. Sizi doğru isimlere yönlendirebiliriz. Derin denizlerde alan ve derinlik çok geniş olduğu için tarayarak balıkları tespit etmemiz oldukça zor. Balık bulucular derinlik ölçümü, su sıcaklığı ölçümü, su altı zemin yapının tespiti ve balıklarının yerini tespit etmek gibi temel fonksiyonlara sahiptir. Tüm bu fonksiyonlar ve özellikler işimizi kolaylaştırır, ancak en önemli iki özellik doğrudan verimliliğe etki eder. Özellikle dip avlarında balıkların yoğunlukla kümelendiği taşlık ve saylık alanların tespitini yapabiliyor olmamız ve bu alanlarda balıkların hareketliliğini görüntüleyebilmemiz doğrudan hedefe odaklanmamızı sağlar. İleriki bölümlerde sadece balık bulucu seçimi ve nasıl kullanılması gerektiğinden bahsedeceğiz. Mesela sanal çapa. Avlandığınız yerde uzun süre vakit geçirdiğinizde akıntı ve rüzgar sebebiyle sürüklenerek av noktanızı kaybedebilirsiniz. Sanal çapa, tekneyi sabit bir noktada tutmaya yarayan elektrikli deniz motorudur. Teknenin uygun bir yerinde yerleştiren sanal çapa, GPS yardımıyla tekneyi işaretlediğiniz noktada sabit tutar ve bu sayede av bölgenizi kaybetmezsiniz. Av bölgesinde kısa zamanda daha sıkı bir tarama yaparsınız ve zamana göre verimliliğinizi büyük ölçüde artırabilirsiniz. Bir diğer önemli ekipman da kepçe ve kakıştır. Tekne avlarında balığı bulmak, kandırmak ve uzun mücadele sonunda yukarı almak oldukça zordur. Tüm bu yorucu mücadelenin ardından sizin de yorulduğunuz ve dikkatinizin dağıldığı an balığı tekneye alma anıdır. Bu durumda elinizin altında olması gereken en önemli ekipman kepçe ya da kakıştır. Özellikle su kesimi yüksek teknelerde balığa uzanmak zordur ve bir kepçe ya da kakış yardımı ile balığı tekneye almak çok daha kolay olacak. Diyelim ki serbest sürüklenen bir teknede jig avı yapıyorsun. Dikkat etmeniz gereken noktalar nelerdir? Jig avlarında sabit ve dikey kalmak özellikle slow jig için en önemli bir faktör olsa da her zaman sabit kalmanın mümkün olmadığı aşikar. Özellikle bir tekneniz olmadığında ve free drifting yani serbest sürüklenen bir balıkçı teknesi kiraladığınızda ya da teknenizde sanal çapa yoksa, hatta sanal çapa olsa dahi akıntı çok hızlıysa, rüzgar varsa dikey ve sabit kalmak oldukça zordur. Bunun için öncelikle daha ağır jigler kullanmanızı tavsiye ederiz. Ağır jigler dibe daha hızlı batacaktır. Jig yeminiz hafif kalırsa tekne sürüklendikçe yemi sürükler ve yem dibe batmaz. Ayrıca ağır jigler ipinizi daha gergin tutacak ve ip gevşekliğini azaltacaktır. Bazen ağırlığı 180-200 gram olan jigleri de 80 metre derinliğindeki balık avları için kullanmamız gerekebilir. Özellikle akıntının çok olduğu zamanlarda ve tekne sabit değilse jigin batması için buna mecbur kalabiliriz. Genel olarak çantanızda farklı ağırlıklarda jig bulundurmak ve en hızlı batanı seçmek en doğru seçim olabilir. Esas olarak jig ağırlığı sürüklenme ve kamış arasındaki dengedir. İyi bir denge bulmak çok önemlidir. En iyi dengeyi bulan en çok balığı tutacak diyebiliriz. Son olarak da ince ipler kullanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü temelde ipiniz ne kadar kalınsa o kadar çok su tutar. Kamış ile makinenizin ve özellikle hedef balığınızın değerlerini gözeterek olabildiğince ince ip kullanmanız jig yeminizin hızlı batmasına katkı sağlayacak. Aynı zamanda görünürlük açısından ince takım her zaman daha avcıdır. Ancak hattınızın gücü de bir nebze zayıflar, dolayısıyla daha profesyonel bir kullanım gerektirir. Bu video için size anlatacağım detaylar şimdilik bu kadardı. Tabii ki jig disiplini oldukça geniş bir disiplin olduğu için tek bir videoya sığdırmak mümkün olmuyor. Gelecek videolarda diğer detayları da size aktaracağız. Ayrıca aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında ya da sihirliolta.com'da bulunan iletişim kanalları üzerinde bizlere iletebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese keyifli avlar dilerim.